Molovay'dan herkese merhaba. Photoshop ile yüz değiştirme işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında bu işlem sadece yüz değiştirme işlemi olmuyor. Diğer işlemleri de bu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin farklı bir nesneyi diğer nesneyle birleştirebilirsiniz. Tabi bunun bir sürü seçenekleri var. Klonlama işlemi özellikle. Fakat klonlama işleminden daha güzel bir yöntemdir bu. Dilerseniz hemen işleme başlayalım. Şimdi elimde iki tane fotoğraf var. Şu şekilde. Birincisi bu, diğeri de bu. Şimdi biz buradaki yüzü alacağız. Buradaki yüzle birleştireceğiz. İşlem bu. Şimdi dilerseniz Photoshop'umuzu açalım. Ve daha sonra ilk fotoğrafımızı Photoshop'un içine sürükleyelim. Daha sonra diğer fotoğrafımızı alalım. Onu da aynı şekilde Photoshop'un içine bırakalım. Şimdi ise şöyle yakınlaştıralım. Klavye üzerinden L tuşuna basabilirsiniz ya da sol taraftaki paneller kısmından buradaki aracı seçebilirsiniz. Seçtikten sonra şu şekilde yüzümüzü seçiyoruz. Şimdi yüzün diğer yüzle şöyle renk olarak aynı olması gerekiyor. Yani aynı olmasa bile hemen hemen renk tonu birazcık yakın olacak. Ya da mesela buradaki surata baktığımız zaman şurada mesela saçlar var. Burada mesela saç falan yok. Gayet yüz açık. Şimdi bu fotoğrafla bu fotoğraf aslında uyumsuz gibi bir şey. Çünkü burada yüz tam belli olmuyor. Ama biz yine de denemeye çalışacağız, düzeltmeye çalışacağız. Şimdi bu şekilde seçtikten sonra klavye üzerinden CTRL-C tuşuna bir kere basıyoruz ve bastıktan sonra diğer kısma geçiş yapıyoruz. Evet, diğer kısma geçiş yaptık ve bu kısma geliyoruz. Klavyeden CTRL-V tuşuna bir kere basıyoruz. Şimdi yüzümüz birazcık yamuk duruyor burada. Hemen yüzümüzü düzelteceğiz. Onu da CTRL-T'ye bastığınız zaman ekrana direkt şöyle bir şey gelecek. Ve bu kısımdan şöyle yamukluğunu düzeltebiliriz. Şu şekilde. Şöyle. Evet. Ve gözlerin, burun ve ağzın tam oturması için de buradan opak ayarını düşürüyorum. Düşürdükten sonra şöyle tam gözün içine gelecek şekilde hizalıyorum. Tabi burada önemli olan burun ve ağız değil. Önemli olan gözler ve kaş hizalarıdır burada. Şimdi bu kısımdan şöyle genişletiyorum şu şekilde. Şimdi yukarı doğru kaldırıyorum şöyle. Ve tekrardan şöyle döndürüyorum. Hafiften opaklığını arttırıyorum. Çünkü tam görmem açısından. Evet, şu an sol göz tam oturdu. Fakat sağ göz tam oturmadı. Birazcık şöyle kaldıracağım. Evet. Evet, şimdi tam oturdu aslında. Şimdi biraz şöyle aşağı doğru indireceğim. Evet. Şimdi şu kısımlar bize sıkıntı yaratacak. O yüzden ben bu kısmı temizleyeceğim. Şöyle. Hatta şuradan birazcık opak ayarını düşüreceğim. Şöyle 30 yapalım. Daha iyi olur. Şöyle. Evet, çünkü saçlar olduğu için o kısım bize sorun çıkartabilir. Evet, şimdi gelelim diğer işleme. Şimdi diğer işleme geçmeden önce şuradaki opak ayarını tekrardan 100'e çekiyoruz. Şu şekilde. Evet. Ve daha sonra ilk görüntüye geliyoruz. Yani şu değil de
buradaki görüntüye geliyoruz ve CTRL J tuşuna bir kere basıyoruz. Bastıktan sonra alttaki katmanı kopyalıyor. Yani kopyasını alıyor. Ve daha sonra en üstteki katmana geliyoruz. Yani Layer 1'e geliyoruz ve CTRL tuşuna basılı tutarak bir kere tıklıyoruz. Evet. Tıkladıktan sonra ekrana şöyle bir seçilmiş araç geldi. Yani bizim atadığımız yüzü şu an seçti kendisi. Otomatik seçti. Şimdi otomatik seçiliyken yukarıdaki pencereler kısmına geliyoruz. Ve bu kısımdan Select kısmını seçiyoruz. Ve buradan kontak diyoruz. Bunun değerini 15 yapacağım. Ya da 15 biraz şey gelir. 12 yapacağım. 12 yaptıktan sonra ok tuşuna bir kere basıyorum. Ve yüzde hafif bir küçülme oldu şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet, bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi alt katmana geçiyorum. Yani kopyalamış olduğum katmana geliyorum ve delete tuşuna bir kere basıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki delete tuşuna bastım fakat bir işlem olmadı. Aslında bir işlem oldu. Şimdi CTRL Z yapıyorum. Normalde delete tuşuna bastığımız zaman buradaki yüzün gitmesi lazım. Fakat gidiyor yüz ama biz bunu göremiyoruz. Şimdi şuradaki kısma dikkatlice bakıyoruz. Delete ediyorum ve şuradaki yüzün silindiğini görebiliyorsunuz. Şöyle yaparsak daha net bir görüntü olur. Evet, şimdi ise gelelim diğer işleme. Bu işlem daha kolay. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra CTRL tuşuna basılı tutarak Layer 1'i seçiyoruz. Yani en üstteki katmanla ortadaki katmanı seçiyoruz. Ortadaki katmanınız kopya olacak. Yani kopyası olacak. Ona dikkat edelim. İkisini seçtikten sonra buradan Edit kısmına geliyoruz. Edit kısmından Auto Blend Layer diyor. Buna bir defa tıklıyoruz. Şimdi tıkladıktan sonra bu ayarlar kesinlikle aynıdır. Panorama ve buradaki kısmı işaretliyoruz. Buradaki tiki koyduktan sonra ok tuşuna basıyoruz ve işlemin olmasını bekliyoruz. Yani işlemin bir şekilde şöyle yüklüyor ve gördüğünüz gibi geldi şu an. Şimdi işlemi işledi şu an. Şimdi CTRL D'ye bir defa basıyorum ve şöyle gördüğünüz gibi şu an yüzümüz geldi. Şimdi bu kısımdan ben temizleme işlemi yapacağım. Temizleme işlemini de şöyle yapacağız. CTRL E tuşuna bastığım zaman iki tane katmanı yani layer'ı birleştiriyor ve tek bir layer'da oluşuyor. Şöyle gördüğünüz gibi eski hali, bu da yeni hali. Şimdi biz bunu nasıl temizleriz onu size göstereceğim. Yani temizlemekten kastım bunu daha güzel bir hale nasıl getiririz onu göstereceğim. Çünkü burada dudaklar kaymış, kaşlar farklı duruyor burada. Hafif bir renk kayması da var tabii ki. Uyumsuzluk var burada. Onları düzelteceğiz. Şimdi o işlem için de sol taraftaki araçlar kısmına geliyorum ve buradan damlayı seçiyorum. Seçtikten sonra burada en yakın ten neresi? Burası. Alın bölgesini tabii şey yapıyorum, gösteriyorum. Bunu seçiyorum. Seçtikten sonra buradan brush'ımı alıyorum ve buradan şunu seçiyorum. Boyutunu da şöyle biraz küçülteceğim. Tamam. Opak ayarını kesinlikle değiştiriyoruz. 37 iyidir. Ve şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Oradaki renk farkını kapatmamız gerekiyor. Şöyle şuradan color diyeceğim. Şöyle. Tekrardan seçiyorum. Fırçamı aldım elime. Ve buradan işlemi şöyle uyguluyorum. Şu şekilde. Evet. Şimdi gelelim diğer işleme. Şuraya da yapalım. Evet, şimdi gelelim diğer işleme.
Şimdi bu kısımdan şöyle klonlayacağız düzeltmemiz için. Onu da şöyle yapacağız. Şuradan kaşı seçiyorum. Şöyle seçtim. Şuradan birazcık size'ını büyüteceğim. Şimdi küçültüyorum. Evet. Şimdi buradaki saçlardan alacağım birazcık. Şöyle. Tekrardan geliyorum bu kısma. Evet. Şimdi burada yaptığımız işlem klonlama işlemi. Yani nesneye en yakın yerden seçiyorum. O kısmı klonluyorum. Yani kopyalıyorum. Aynısını yapmak için o kısma. Seçiyorum. Şuradaki kısmı seçiyorum ve şöyle şu şekilde nesneye en yakın yeri seçmiş oluyor. Evet. Şimdi bu kısma geliyoruz. Aynı işlemi bu kısım için de geçerli. Şöyle kopyalıyoruz saçları. Şu şekilde. Evet, şimdi burada bir bozulma oldu. Onu da hemen şöyle düzeltiyoruz. Evet. Şimdi geldik şu alın kısmına. Tabi buradan biraz şöyle düşüreceğim. Şu şekilde. Mesela şuradaki kısımları yok edelim. Mesela şu kısma geliyoruz. Her zaman klonlama işlemini tekrarlarken nesneye en yakın yeri seçerseniz daha iyi çalışmış olursunuz. Tabi bu işlemleri yaparken mutlaka yakınlaşın. Uzaktan çalışmayın. Evet. Şimdi biraz daha iyi oldu. Şuradan düzeltme aracımızda şöyle yüzdeki sivilceleri, noktaları ve lekeleri düzeltebiliriz. Evet, şimdi gelelim diğer işleme. Şu an tabii yüz güzelleşti fakat bunu daha iyi nasıl düzeltebiliriz?
daha iyi ne yapabiliriz? Bir bakalım isterseniz. Şu filtre kısmından mesela şöyle 2 yapsak ya da 3 yapsak, şöyle bunu 10 yapsak, evet. Şimdi klavye üzerinden CTRL L tuşuna basıyorum ve buradan parlaklığımı ayarlayacağım. Aslında bir yandan parlaklığı açıyorum, bir yandan kısıyorum. Evet. Şimdi şuradaki terazimi seçiyorum ve renkleri eşitliyorum. Şöyle. Tabi buradaki renkleri fazla şöyle kaçırmamak lazım. Çünkü renklerin doygunluğunu buradan arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Mesela şöyle gayet iyi oldu. Güzel bir yüz elde ettik. Tabi daha sonra buradan CTRL, şurayı seçelim. CTRL U'ya bir defa basıyorum ve buradan şöyle hangisi gözümüze güzel gelirse onu seçeceğiz. Şunun doygunluğu birazcık fazla. Evet, bu daha güzel. Evet, işlemimiz bu kadardı. Umarım iyi bir sonuç elde etmişizdir. Hemen bir bakalım isterseniz. Bu fotoğrafın ilk hali, bu da sonraki hali, ilk hali, sonraki hali. Yani bu kısımdan anlayacağınız gibi bu tür işlemler aslında 5 dakikalık, 10 dakikalık işlemler değil, saatlerinizi alan bir işlem olacak. Çünkü bu tür işlemleri yaparken çok fazla detaya girmeniz lazım. Sonuçta net olan bir fotoğrafı çözünürlüğünü düşürmek, kalitesini bozmak kötü olur. O yüzden bu tür işlemleri yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, işlemimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.